Tolstoy'un o meşhur romanı Kazaklara gelin bugün bambaşka bir gözle bakalım. Sadece bir macera hikayesi olarak değil, aynı zamanda müthiş bir sanatla, acımasız ve genelde pek konuşulmayan bir tarih arasındaki o ince çizgide, o gerilimli alanda nelerin yaşandığına bir bakalım. Her şey aslında bir muamma ile başlıyor. Yazarın, yani Lev Tolstoy'un ta kendisiyle. Onun ruhunun derinliklerindeki o büyük çelişkiyi anlamak lazım önce. Sanki tek bir bedende yaşayan iki farklı insan gibi. Bakın, eleştirmen Cynthia Ozick bu durumun ne kadar güzel özetliyor. Gözünüzde canlandırın diyor, yaşlı Tolstoy gençliğindeki haline bakıyor ve gördükleri karşısında şaşkına dönüyor, hatta belki de ondan tiksiniyor. Çünkü bir tarafta kim var? Asker, avcı, tam bir kumarbaz, sefahat içinde yüzen, borç batağındaki genç bir aristokrat. Ama diğer yanda her şeyden eline eteğini çekmiş, bir köylü gibi yaşayan, bilge, neredeyse bir aziz mertebesine ulaşmış yaşlı Tolstoy. İşte romanımızın kahramanı Olen'in tam da bu çelişkilerle dolu genç Tolstoy'un bir yansıması gibi. İçinde bulunduğu hayattan, o boşluktan çaresizce bir kaçış arıyor. Karşınızda Dmitri Olenin. 24 yaşında, soylu ama hayatı tam bir çıkmazda. Bitmek bilmeyen partiler, sonu pişmanlıkla biten ilişkiler ve ruhunu kemiren o derin boşluk hissi. Hayatını kökünden değiştirecek bir şey arıyor. Ve bir karar veriyor. Her şeyi, tüm geçmişini geride bırakabileceğine inanıyor. Gönüllü olarak orduya yazılıyor ve rotasını Kafkasya'ya çeviriyor. Onun gözünde Kafkasya, vahşi, saf, el değmemiş bir yer. Gerçek hayatın olduğu yer. Peki Kafkasya'da onu ne bekliyor? Açıkçası ilk başta hayal ettiğinden bile çok daha fazlası. Öyle bir an yaşıyor ki, o görkemli Kafkas dağlarını ilk gördüğü an adeta ruhsal bir yeniden doğuş yaşıyor. Bütün o eski, yozlaşmış benliği, Moskova'daki anıları, hepsi bir anda buharlaşıp uçup gidiyor. Tolstoy bizi alıp bambaşka bir dünyanın içine çekiyor. Kazakların dünyası bu. Gururlu, savaşçı, doğayla iç içe yaşayan bir halk. Kadınların güçlü olduğu, avcılığın, özgürlüğün hayatın merkezinde olduğu, kendilerini medeniyetin zirvesi olarak gören insanların dünyası. Yani Tolstoy, Olenin'in kaçtığı o sahte, medeni Moskova hayatının tam zıttı olan adeta pastoral bir cennet yaratıyor ve bu dünya, inanın bir asırdan fazladır okurları büyülemeye devam ediyor. Ama işte burada işler biraz değişiyor. Bu güzel tablonun arkasında günümüz okurunun görmezden gelmesinin neredeyse imkansız olduğu karanlık bir tarih var. Tolstoy'un bize anlatmadığı bir hikaye bu ve ne yazık ki yankıları yüzyıllar süren acı dolu bir hikaye. Cynthia Ozick'in de dediği gibi bugün Kazak kelimesi romanın o pastoral dünyasından çok farklı, çok daha karanlık bir şey çağrıştırıyor. Özellikle Yahudi topluluklarına yönelik acımasız katliamları, yani pogromları. Bu öyle tek bir olay da değil, yüzyıllara yayılan bir şiddet mirası bu. 17. yüzyılda yüz binlerce insanın katledilmesiyle başlıyor, 19. yüzyılda Çar'ın tetikçiliğini yapmalarıyla devam ediyor ve 20. yüzyılda Isaac Babel gibi yazarların tanıklık ettiği korkunç zulümlere kadar uzanıyor. Bu durum, edebiyatın en büyük hümanistlerinden biri olarak kabul edilen Tolstoy hakkında çok zor bir soruyu gündeme getiriyor. İnsanlığa bu kadar duyarlı bir yazar bu tarihi nasıl görmezden gelebildi? Peki, ne yapacağız şimdi? Bu muhteşem sanat eseriyle o korkunç tarihi nasıl bir araya getireceğiz, nasıl bağdaştıracağız? Yani roman bu tarihsel gerçekleri görmezden geldiği için lekelenmiş, değeri azalmış mı oluyor? Okur olarak bizim tavrımız ne olmalı? Ve Ozik'in cevabı çok ilginç. Diyor ki, cevap pek de alışık olmadığımız bir ilkeye dayanıyor. Edebiyat kendi kurallarıyla yargılanmalıdır, dış dünyanın, tarihin veya siyasetin kurallarıyla değil. Düşününce Tolstoy'un derdi bir tarih kitabı yazmak değildi, asla olmadı. Onun asıl amacı Olen'in karakteri üzerinden doğanın o ezici gücünü ve insan ruhunun o saf, o temiz olana duyduğu hasreti göstermekti. Aslında bu edebiyatta sıkça gördüğümüz bir şey. Tıpkı Shakespeare'in yaşadığı dönemin en büyük olayı İspanyol Armadası'nı, Jane Austen'ın Napolyon Savaşları'nı görmezden gelmesi gibi. Tolstoy da kendi kendine yeten, bambaşka bir hakikate odaklanan bir dünya kuruyor. Ve o dünyanın gücünü iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Tolstoy'un o detaycılığı, Kafkasya'nın güzelliğini o kadar gerçek kılıyor ki, şu tasvire bakın, kokuları, sesleri neredeyse duyabiliyorsunuz.
Sonunda Olen'in Moskova'ya dönüyor, evet, ama artık bambaşka biri. Onu değiştiren şey tarihsel gerçekler falan değil, bizzat tanık olduğu o saf güzellik. Aslında romanın asıl kahramanı Olen'in değil, doğanın o evcilleşmemiş ham güzelliğinin ta kendisi. Ve bu da bizi en başa, o büyük soruya geri getiriyor. Büyük sanatın görevi tarihi olduğu gibi yansıtmak mıdır, yoksa asıl gücü bize dünyayı ve hatta kendimizi yepyeni bir gözle görme imkanı veren, kendine ait bambaşka bir hakikat yaratmasında mı saklıdır? Kazakların bize bıraktığı en güçlü miras belki de bu sorunun kendisidir.